Merhaba, Kitap Felsefe'ye hoş geldiniz. Bugün aklımızı kurcalayan o büyük sorulardan birine Bergson'un penceresinden bakacağız. Ya zihnimiz, beynimizin sınırlarını aşıyorsa? Bu felsefi yolculukta bize katılmak için abone olmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Şöyle bir düşünelim. Sizi siz yapan her şey, yani o en güzel anılarınız, en parlak fikirleriniz, en derin duygularınız, hepsi beyninizdeki o minicik nöronların ateşlenmesinden ibaret olabilir mi gerçekten? Yoksa, hikayenin çok daha büyük bir kısmı var gözden kaçırdığımız. Aslında 100 yılı aşkın bir süredir bilimin bize sunduğu cevap oldukça net gibi, değil mi? Zihin, beynin bir ürünüdür. Bitti. Okulda bunu öğreniriz, belgesellerde bunu izleriz. Yani standart görüş bu. Ve bu fikre o kadar alışmışız ki çoğu zaman sorgulamıyoruz bile. Ama ya bu hikayenin sadece bir kısmıysa, hatta ya tam tersi doğruysa, yani ya beyin bilinci üretmiyorsa da sadece bir şekilde onu yönlendiriyorsa? İşte tam da bu noktada sahneye büyük bir filozof çıkıyor. Henry Bergson ve bize gerçekten radikal, hatta baş döndürücü bir alternatif sunuyor. Bergson diyor ki, her şeyden önce zihin dediğimiz şey hakkındaki fikrimizi kökten değiştirmeliyiz. Zihni, elimizde tutabileceğimiz, ölçüp biçebileceğimiz bir tuğla gibi, yani statik bir nesne olarak düşünmekten vazgeçmeliyiz. Onun yerine bir şimşek çakması gibi düşünün. Dinamik, sürekli hareket halinde bir faaliyet, bir enerji akışı. Yani zihin bir nesne değil, bir süreçtir. Bu dinamik zihin fikrinin tam kalbinde de bilinç yatıyor. Bergson'a göre bilinç öyle sadece şu anın farkında olmak değil, çok daha fazlası. O, geçmişi hafızasıyla bugüne taşıyan ve geleceği öngörerek bizi eyleme hazırlayan devasa bir köprü gibi. Durmaksızın akan bir nehir adeta. Ve bakın, bu geçmişi hatırlama ve geleceği öngörme meselesi doğrudan seçim yapma yeteneğimize bağlanıyor. Nasıl mı? Şöyle düşünün, anlamlı bir seçim yapmak için neye ihtiyacınız var? Birincisi, geçmiş tecrübelerinize. Diyelim ki o sobanın el yaktığını hatırlamanız lazım. İkincisi de gelecekteki sonuçları tahmin etmeniz. Yani eğer dokunursam yine yanarım demeniz lazım. İşte Bergson'a göre bilinç tam olarak budur. Seçim yapabilme gücü. Peki madem zihin bu kadar engin, bu kadar dinamik bir faaliyet, o zaman beynin bu denklemdeki yeri ne? İşte şimdi Bergson'un en sarsıcı, en çarpıcı iddiasına geliyoruz. Beynin gerçek amacı ne? Bakın, Bergson zihinle beyin arasındaki o sıkı bağı asla reddetmiyor. Ama bu ilişkinin doğasını bildiğimizden tamamen farklı bir şekilde yorumluyor. Kendi sözleriyle diyor ki, zihin şüphesiz beyne bağlıdır ama bundan zihnin beynin bir işlevi olduğu sonucu asla çıkmaz. Peki ama bu ne demek oluyor? Yani eğer beyin zihni yaratmıyorsa, o zaman neden bu kadar birbirlerine bağlılar? İşte Bergson bu noktada çok basit ama inanılmaz güçlü bir benzetme kullanıyor. Diyor ki, bir duvardaki çiviye asılmış bir palto düşünün. Şimdi paltonun kaderi o çiviye bağlı. Doğru mu? Çiviyi sökerseniz palto da yere düşer. Ama şimdiye kadar kimse çıkıp da bu paltoyu çivi yarattı dedi mi? Demedi tabii ki. Çünkü çivi paltonun ne kumaşını yapar, ne şeklini ne de rengini belirler. Çivinin tek işi paltonun duvarda asılı durmasını sağlamak. İşte Bergson'a göre beynin zihin için yaptığı da tam olarak bu. Bu palto benzetmesi, Bergson'un teorisinin tam kalbini ortaya koyuyor aslında. Zihin beyne bağlı, evet, ama tıpkı paltonun çiviye bağlı olduğu gibi sadece bu hayata, bu gerçekliğe tutunabilmek için. Ve buradan şu inanılmaz sonuca varıyoruz. Beynin asıl işi o engin zihinsel yaşamı üretmek değil, tam tersine onu sınırlamak. Teorinin özü bu. Beyin, dev bir filtre gibi ya da belki bir barajın kapakları gibi çalışıyor. Bilincin ve anıların o sonsuz okyanusunu alıyor ve hayatta kalabilmemiz, günlük işlerimizi yapabilmemiz için sadece o an işimize yarayacak küçücük bir kısmını içeri sızdırıyor. Bergson'un deyimiyle o, bir hayata yönelik dikkat organı. Peki tamam, beynimiz bir fabrika değil de bir filtre ise, bunun bizim için, yani günlük hayatımız için anlamı ne? Bu fikir kendimize ve anılarımıza bakışımızı nasıl değiştiriyor? Bu filtre teorisinin belki de en akıl almaz sonuçlarından biri hafıza konusunda ortaya çıkıyor. Bir saniye, eğer anılarımız beynimizdeki nöronlarda küçük dosyalar gibi saklanmıyorsa, o zaman neredeler? Bergson'un cevabı hem çok basit hem de inanılmaz derecede cüretkar. Diyor ki, anılarımız beyinde değil, zihnin ta kendisindedir. Ve ekliyor,
Tüm geçmişimiz hala var. Yani anılarımız bir bilgisayarın hard diskindeki ölü dosyalar gibi değil. Onlar zihin dediğimiz o yaşayan, nefes alan bütünün bir parçası olarak var olmaya devam ediyorlar. Bu durumda beynin rolü ne peki? Anıları depolamak falan değil, tam tersi. O anıların ezici çoğunluğunu bizden gizlemek, bir nevi maskelemek. O anki eylemimiz için gereksiz olan her şeyi filtreleyip o engin zihinsel dünyamızı pratik, kullanışlı ve yönetilebilir bir boyuta indirgiyor. Kısacası beyin adeta bir güneş gözlüğü gibi bizi tüm geçmişimizin ve potansiyelimizin o kör edici ışığından koruyor ki önümüzdeki yola odaklanabilelim. Ve bu da şu anlama geliyor. Sizin zihinsel yaşamınız kafatasınızın içindeki o organdan her yöne taşıyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu, sizin makinenin içindeki bir hayalet olmadığınız anlamına gelir. Siz, dünyada eyleme geçmek için fiziksel bir araçtan, yani beyninizden geçen bir bilinç akıntısı, bir enerji formusunuz. İşte bu düşünce bizi Bergson'un önümüze koyduğu o devasa soruya getiriyor. Eğer bilincimiz bir nehir ve beynimiz sadece bir barajsa, o barajın ardında ne uzanıyor? Bergson bize hazır bir cevap vermiyor, bunun yerine derin bir keşif alanı açıyor. Eğer biz sadece beynimizden ibaret değilsek, o zaman zihnimizin gerçek sınırları nerede? Ve o sınırların ötesini keşfetmek mümkün mü? İşte bu, üzerine düşünmeye değer bir soru. İzlediğiniz için teşekkürler.